Hoş geldiniz. Bu videonun konusu iyi espri yapabilme. Şimdi mizah yeteneği ayrı bir şeydir. O bir kültür ve birikimdir. İyi espri yapabilme, zamanlama, sohbet yönetebilme, girip çıkabilme, yani verkaç yapabilmektir. Futbolu bilmek ayrı bir şeydir. İyi top oynamak ayrı bir şeydir. Yani her yorumcu iyi top oynuyor mu? Hayır. Bu video sizin iyi top oynamayı, güzel şut çekmeyi ve gol atmayı, bazen pas verip bazen pas alabilmeyi becermeniz için. Başlayalım bakalım iyi espri, iyi şaka nasıl yapılıyor? Öncelikle gideceğiniz ortamı düşünün. Arkadaş ortamı, sohbet ortamı, yaptığınız daha önceki şakaları düşünün. Tekrar yapmamaya çalışın ama bir provanız olsun. Lütfen bir espriye girerken bak ama ne oldu? Ya da birisi espri yaptıysa ya o değil de bak başka bir şey anlatacağım. Ya onların lafını hiç etmeyin. Onların lafı hiç değeri yokmuş gibi gömüp geçmeyin. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey, cinsellik ve argo üzerine şaka yapacaksanız çok teğet geçmeniz lazım. Metaforlar kullanmanız lazım. Bir şeyi bir şeye benzetmeniz lazım. Yani televizyonda cinsellik üzerine direkt komedi yapan, direkt küfür eden yayınlar da görürsünüz ya da sinemada. Bunlar C kalitedir. Kelimeyi kullanarak espri yapan görürsünüz. Bu mesela Recep İvedik kalitesinde. Bunlar B kalitedir. Ama bir de A kalite vardır. Mesela Cem Yılmaz da bu konuda espriler yapar ama cinselliğe teğet geçer. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki küfürü de kullanıyor. İlla ki A kalite demiyorum. Güncel şeylerden espri çıkarmayı bilmeniz lazım. Burada size tavsiye edeceğim bir nolu kaynak Ekşi Sözlük. Neden Ekşi Sözlük biliyor musunuz? Çünkü orada yani bir %30 kitle var ki über zeki. Yani hatta %10, %20 de diyebilirim. Ama çok zeki çocuklar var. Yani %70 dolgu malzemesi diyelim. Bir %30'u çok zeki ve bunlar ince esprileri çok iyi çıkartıyor. Zaten bunları şeyden görüyorsunuz. Hani altında bir oylama sistemi var. İşte puan var, yani puan veriyorlar, artık bilmiyorum onun adını. Ama o çok puan alandan o ince espriyi görüyorsun. Lütfen bunlara dikkat edin. Ha burada tabii şeyi de görürsün. Aynen Ekşi Sözlük'te olduğu gibi 100 kez aynı kalıbı yapıştırmak için hazır bekleyen insanlar olduğu gibi hayatta da var. Bekliyor ki o kalıp espriyi yapsın. Yapma. Kalıp, klişe espri yapma. Cem Yılmaz'dan bir şey alıp oraya lak diye yapıştırma. Recep İvedik'ten aldığın iğrenç bir geğirme esprisini orada yapma. Espri 3 aşamadır. Hazırlık, yapılması, bu ikisi 10 saniye sürer ve sonrası rating toplama. Rating toplama değişkendir. Bakarsın ki herkes gülüyor, yeni cümlene başlama. Ama yarılma. Değil mi, değil mi, değil mi? Değil. Yani sen biraz gül, toplan. Bırak etraftakiler ne yapıyor onu bir gör. Ve hazır cevaplar. Şimdi iyi espri yapmanın altın kuralı kısa sürede malzemeyi bulup işleyip bu tarafa satmak. Çok hızlı hazır cevap ve esprili olman lazım. Bunun için bir video daha bu akşam ya da yarın yayına girecek. Yani hazır cevap olmak, beyni hızlı kullanma. Bu bir üçlü mini seri diyelim. Bu çok önemli. Hazır cevap olmak için burada 2 tane size ipucu vereceğim. Tüyo diyelim, artık bir kelime seçelim buna. Birincisi, yabancı sitcom denilen 20 dakikalık komedi dizilerini izlemen lazım. Özellikle eski dizileri izlersen İnsanlar da eskide izlediği için o esprilerden yaptığın alıntı ve çalıntıları fark etmezler. Neden yerli dizi izlemiyorsun? Çünkü yerli diziler 3 saat. 3 saatlik bir diziyi izlediğin zaman beynin uyuşur, çöp olur. Ve 3 saatin içerisinde hani 15 dakikaya bir tane güzel espri düşer. Ama sitcomlar öyle değil. Yabancı sitcomlar 20 dakika içerisinde neredeyse 50-60 espri düşecek kadar yoğun. Çünkü Amerika o tür hızlı tık 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 şakaları seviyor. Bir yabancı sitcom izlediğin zaman, atıyorum Friends, animasyon olabilir, South Park olabilir, Simpsons olabilir, bir şey izle. SpongeBob'tan bile bir espri alırsın, inan ki. Bu aldığın esprileri değiştir, ortam uyarla ve kullan ama bir hafıza, yani belleğin, bir kütüphanen olması lazım. Yeri geldiğinde kullanayım. Bu kütüphaneden espri satmaktır. Bir de kendinin espri üretmesi, yani o motoru çalıştırman lazım. O motorun da gelişmesi için birkaç şey yapman lazım ki beyni hızlı çalıştırma, hazır cevaplık üzerine bir video eklenecek dediğim gibi, ama burada tavsiyem satranç oyna, tabu oyna, bir şey yap. Ben beyni geliştirmek için, bu espri yeteneğini güçlendirmek için önereceğim bir nolu şey, başka şeylerden hikaye öğretmeni sağlayacak kafe sistemi.
Kafe sistemi ne biliyor musunuz? Biz yurt dışındayken bunu eğitimin son gününde yaptılar. Daha önce anlatmıştım bir videoda, canlı yayında anlatmıştım. Bir kafeye gidiyorsun, oturuyorsun. Mesela düşünün, bir yolu cepheden gören İstiklal Caddesi'nin, Bağdat Caddesi'nin bir yeri şu açıdan görüyor. Buradan sahneye biri girdiği zaman onunla ilgili bir hikaye uyduruyorsun. Buradan giren ilk kişiyle onu bağdaştırmaya çalışıyorsun kafanda. Bunu birine anlatırsan eğlenmekten ölürsünüz. Kendi içinde yaparsan da eğlenirsin. Ama işte buradan birisi girdi, bu bunun bilmem nesiymiş falan. Beyniniz yeni gördüğü insan, tipler, elindeki malzemeler, kıyafet bilmem ne ile ilgili hızlı gri hücreleri de canlandırarak örgü kurmayı öğrenir. Hikaye yazmayı öğrenirsiniz. Storytelling, hikaye anlatmayı öğrenirsiniz. Dolayısıyla bu önemli. Espri yapma kabiliyetinizi geliştirir. Çünkü karikatür ve mizah bir şeyin abartılmasıdır kırmadan. Bir insanın üstünde gördüğün bir şeyi alıp çekip eğlendirip bırakırsan eğlenceli. Zamanında bırakın espriyi. Yani bazen şey oluyor, bir espri yapılıyor, konusu geçiyor. Ya bir de şey vardı bak, geçti ama bak anlatayım. Geçti, bırak ya da süresini sakız etme. Dedim ya, mizah bir şeyin alınıp eğlenilip geri bırakılması. Bırakmıyor. Bak şey de var. Bak şey de var. Bak tamam ben eve gideceğim ama gece 11 oldu, 12 oldu, yeter. Lütfen iyi espri yapacaksanız tadında bırakın. Yani iyi bir espri dediğim gibi 10 saniye. Gir, vur, çık. Sonra hasat et. Sizin çok iyi espri yapabilip eğlenebilmeniz için moralinizin yüksek ve sizin eğlenceli olmanız lazım. Eğlenceli olmanız için düzenli bir uyku sisteminizin olması lazım. 6 saatin altında uyumayın. Ben her ne kadar size az uykuyu önersem de yıllara göre düşürün diyorum zaten. Yılda 1 saat geri çekin diyorum. 8, 7, 6 düşebiliyorsanız 5. Ama iyi uyumadığınız, iyi beslenmediğiniz sürece ve beyin videosunda göreceksiniz, güçlenmediği sürece iyi espri yapamazsınız. Çünkü kaliteli espri, aldım malzemeyi, buldum kişiyi, tarzını biliyorum, bu malzemeyi çevirdim, buna monte ettim. Bu harika espridir. Son tavsiyem, eğer espri yapacaksanız karşı tarafla bir bağ kurun. Yani 10 kişi varsa etrafınızda 10'unu da güldürmeye çalışmayın. Bir ya da ikisini seçin, onlarla eğlenmeye çalışın. Bırakın millet o aradaki muhabbeti beslesin. Ama siz onu da güldüreyim, o güldü mü, öbürü ne oldu falan diye uğraşırsanız, Seminerlerde dikkat ettiğim şeyler, birincisi şaka kaldıran insanı bulurum. Şaka kaldıran insanla takılarak bir sohbet başlatırım. Sonra onunla yaptığım sohbeti öbürüne katarım. Herkese aynı anda şaka yapmaya çalışırsanız, dur bir fıkra anlatayım, toplu katliam yaratayım derseniz olmaz. İyi espri yapabilmek sizin eğlenmenizle alakalıdır. Aşağıya bir soru soracağım. Türk filmlerinde gördüğünüz şu ana kadarki en iyi espriler kime aitti? Hangi sahneydi? Kim sizi çok güldürdü Türk sinemasından? Siz yazarsanız sevinirim. Tabii ki Kemal Sunal'a buradan rahmetle anıyoruz. Aşağıya unutmayın, güldüğüm 10 tane filmi yazıyorum. IMDb listesi olarak bir liste oluşturacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Ben Öykü Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Birazdan ekrana hazır cevap olmak, beyni hızlı çalıştırmak ve de mizah yeteneğiyle ilgili zaten linkler gelecek burada. Görüşmek üzere.